Herkese merhabalar, ben Ardiva. Paranormal Olaylar serisi 7. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Eğer bu seriyi daha önce izlemediyseniz sizi uyarmam gereken konular var. Eğer 18 yaşından küçüksen ve ebeveynin izni olmadan bu videoyu izliyorsan lütfen bu videoyu kapat. Eğer 18 yaşından büyüksen seni uyarmalıyım. Bu videoda anlatılan hikayeler takipçilerim tarafından Instagram yoluyla bana DM'den iletilen hikayelerdir. Bu formatta bana iletilen hikayeleri sadece kendimce yorumluyorum. Bilirkişi değilim. Şimdi hazırsanız birinci korku kurbanımızın hikayesini okumaya başlayalım. Merhaba Ardiva. Seni uzun zamandır takip ediyorum ve sonunda yaşadığım bu olayı sana yazmaya karar verdim. Umarım ilginç bulursun. Yaklaşık 5 yıl önce annemin köydeki evinde tek başıma bir gece geçirmek zorunda kalmıştım. O geceyi hala unutamıyorum. Anneannem hastanedeydi ve köyde başka kimse yoktu. Elektrikler kesildiği için evi gaz lambasıyla aydınlatıyordum. Ev çok eskiydi. Her tarafı gıcırdıyor, duvarlar soğuk bir huzursuzluk yayıyordu. Hava karardıktan sonra bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetmeye başladım. Camın dışında sanki bir şey bana bakıyormuş gibi hissettim. Ama perdeyi açmaya cesaret edemedim. Bir süre sonra evin içinde bir ses duydum. Tavan arasında bir şey ya da biri yürüyormuş gibi. Ayağa kalktım. Ses kesildi. Kalbim küt küt atıyordu. Tavan arasına çıkan merdivenin olduğu yere gittim ama yukarı bakmaya cesaret edemedim. O sırada bir anda yukarıdan ince bir fısıltı duydum. Git buradan. Git buradan. Donup kaldım. Kıpırdayamıyordum. Ancak birkaç saniye sonra bir cesaretle dışarı koştum. Sabaha kadar bahçede oturdum. Eve bir daha giremedim. Sabah olduğunda köydeki komşulara durumu anlattım. Anneannemin evinde çok uzun yıllar önce bir adamın kaybolduğu, tavan arasında bir tür garip ayin yapıldığı konuşuluyormuş. O günden sonra o eve bir daha adım atmadım. Hala geceleri bu olayı düşündüğümde tüylerim diken diken oluyor. Acaba o gece gerçekten yalnız mıydım? Ya da bana git buradan diyen şey neydi? Herkese anlatamıyorum ama seninle paylaşmak istedim. Benim düşüncem aslında hikayede gizli. Bu olayı yaşadıktan sonra komşularına gidip bu olayı anlattığında hikayeyi yeni öğrenmişsin. Eğer bu hikayeyi daha öncesinde duymuş veya dinlemiş olsaydın bilinçaltına yerleşmiş bilgi olduğunu düşünebilirdim. Fakat diğer köy sakinlerinin sana anlattığı hikaye doğru. Anneannemin evinde eskiden bir adamın kaybolması belki de onu farklı güçlerin kaçırdığı anlamına gelmiş olabilir. Her paranormal olaylar serisi videosu çektiğimizde ezan okunur. Ufak bir ara verelim. Bir diğer korku vakasına geçelim. Selamlar. Uzun zamandır senin korku videolarını tekrar yayınlamanı bekliyordum. Şimdi ilk defa başıma gelen bir olayı paylaşmaya karar verdim. Bu olay birkaç yıl önce yaşandı ve hala düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. O zamanlar bir öğrenci evinde kalıyordum. Evimiz oldukça eskiydi ve sürekli garip sesler duymamız yüzünden arkadaşlarla şakalaşıp evi perili diye çağırıyorduk. Ama bir gece şaka olmaktan çıktı. O gece tek başıma evdeydim. Arkadaşlarım memlekete gitmişti. Ben de sınavlar yüzünden kalmıştım. Gece yarısı doğru odama çekildim. Çalışıyordum. Tam konsantre olmuşken salonun kapısının yavaşça açıldığını duydum. Kapıyı ben açık bırakmıştım diye düşündüm ama sonrasında o kapının nasıl kendi kendine kapanıp açıldığını fark ettim. Kalkıp kapıyı kontrol etmeye gittim. Çekmeceyi açtım. Bir şey arıyordum ki bir anda odanın içinden çocuk gibi ince bir kahkaha duydum. O kadar nettim ki evde tek başıma olmadığımı düşündüm ve kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Arkama döndüm ama kimse yoktu. Pencerelere baktım. Hepsi kapalıydı. Salondan yatak odasına geçerken üzerime sanki biri beni izliyormuş gibi yoğun bir his çöktü. Sabaha kadar ışıkları açık bıraktım ve bir daha salona gitmedim. Sonraki gün arkadaşlarım geldiğinde onlara olayı anlattım. Kimse bana inanmadı. Hatta biri benimle dalga geçip uykusuzluktandır, kafan karışmıştır dedi. Ama o kahkaha ve o kapının açılıp kapanması, bunları unutamıyorum. O evden taşındığımızda içim rahatladı ama arada sırada rüyalarımda aynı evde olduğumu görüyorum ve o kahkahayı tekrar duyuyorum. Bilmiyorum, belki de o evde bir şey vardı ve hala beni çağırıyor gibi hissediyorum. Bence yaşadığın bu olay ev ile ilgili. Evin içerisinde yaşamış bir ailenin ölmüş bir bebeği olabilir. Ya da evden çıkmanızı isteyen farklı bir güç olabilir. Evden çıktıktan sonra görmüş olduğun rüyalar bence seni o ev çağırmıyor. Bilinçaltına yerleşmiş olan korkularının yüzüstüne vurması aslında bu olay diye düşünüyorum. O evden taşınmış olman bence çok iyi olmuş. Tekrardan o eve dönmemeni yeğlerim. Şu an için korkulacak bir şey görmüyorum. Kurtulduğun için dua etmelisin. Bir sonraki korku kurbanına geçelim.
Ardiva, uzun zamandır böyle bir şeyi birilerine anlatmak istiyordum ama açıkçası kimse bana inanmaz diye düşündüğüm için hep sustum. Hikayemi okursan çok sevinirim. Diğer takipçilerinden de yorum bekliyorum bu arada. Sayın takipçilerim, sizler de bu tarz hikayeleri yorumlamak isterseniz yorum kısmından sizler de fikirlerinizi sunabilirsiniz. Yaklaşık 2 sene önce ailemle köydeki yazlık evimize gitmiştik. Ev bayağı eski bir yer. Rahmetli dedemden kalma. Akşam olduğunda herkes yatmaya gitmişti ama ben telefonla biraz vakit geçirmek için odama geçtim. Saat sanırım gece 2-3 civarıydı. Herkes uyuyordu. Birdenbire kapının arkasından tıkırtılar duymaya başladım. Önce rüzgar falan sandım ama tıkırtılar düzenli bir şekilde devam ediyordu. Sanki biri yavaşça kapıyı tırmalıyormuş gibi. O an cesaretimi topladım ve kapıyı açtım. Koridor bomboştu ama bir anda içerisi çok soğudu. Gerçekten o yaz sıcağında üşümek mümkün müydü diye düşündüm. Sonra bir şey fark ettim. Koridorun sonunda annemlerin odasına doğru giden uzun bir gölge gördüm. Ama kimse olmaması gerekiyordu. Hemen annemleri uyandırdım. Onlar bana inanmadı tabii. Gece uykun kaçtı diye hayal görmüşsün dediler. Ama ben gördüğüme eminim. En korkutucu kısmı sabah olduğunda koridorun sonundaki aynada ince uzun parmak izleri vardı. Annem çocuklardan kalmıştır dedi ama o kadar yüksek bir yere hangi çocuk ulaşabilir ki? Hala düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Annemler olayı pek umursamadı ama o gölge ve o soğukluk hissi. Bunları unutamıyorum. Sizce bu ne olabilir? Paranormal bir şey mi yoksa ben mi abartıyorum? Gerçekten anlayamıyorum ama anlatmak istedim. Öncelikle koridordan bir ses duyarsan oraya gitmeli misin? Ben olsam gitmem. Bilmiyorum takipçilerim, sizler böyle bir ses duysanız oraya gider misiniz? Genelde filmlerde olur ya hani bir ses duyar o kişi ve oraya gider ve ilk ölen kişi odur falan yani. Bence yine olay yazlık eviniz ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Eski bir dede yadigarı yazlık ev ve bu tarz eski evlerde genelde böyle enerji birikimleri, belki farklı bir varlık olabiliyor. Tekrar söyleyeyim, ben bir bilirkişi değilim. Ben şu an sadece kendi düşüncelerimi size aktarıyorum. Bence sizin o evinizde bir şey vardı. Belki yapılan bir büyü vesaire olabilir. Ya da o evden çıkmanı sağlamak isteyen bir güç olabilir. Belki kötü bir niyeti olmayan bir varlık olabilir. Senin daha kötü bir şey yaşamaman için uzaklaştırmak istemiş, gözdağı vermiş olabilir. O yüzden senden tekrardan bir mesaj bekliyorum aslında. O eve gittiğinde tekrardan böyle bir şey yaşayacak mısın ya da yaşadın mı? Yoksa sadece tek seferlik bir yaşadığın paranormal olay mıydı? Sormak istiyorum ve merak ediyorum. Takipçilerim de merak ediyordur diye düşünüyorum. Arkadaşlar, sizler neler düşünüyorsunuz? Sizler de yorumlarda kendi fikirlerinizi dile getirebilirsiniz. Sizler de bir sonraki paranormal olaylar serisi bölümünde yer almak istiyorsanız Instagram DM bölümünden bizlere yaşadığınız korku hikayelerini giriş gelişme sonuç olacak şekilde bir hikaye örgüsünde paylaşabilirsiniz. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu korku videosunu izledikten sonra gece rahat uyuyabilirsiniz.